Sevgili dostlarım hepinize merhaba. Ben Başkan 35. Öncelikle hepiniz yayınımıza hoş geldiniz. Evet sevgili dostlarım bu yayınımızda sizlerle birlikte doları ve altını inceleyeceğiz. Dolar ve altındaki son duruma burada sizlerle değinmeye çalışacağız. Öncelikle yorumlarınıza yaptığınız bazı sorulara cevapla başlayalım. Hepinizin merakla beklediği altın nereden alınır, dolar nereden alınır, hangi bölgede dolarımızı satmalıyız, hangi bölgeden altınımızı satmalıyız şeklinde sorularınız var. Gene gram altın, ons altın olsun, dolar Türk lirası kuru olsun. Bunların hepsine sizlerle birlikte bakacağız. Alım ve satım yerleri, stop bölgeleri hangi bölgelerden geçiyor? Bunları bulmaya çalışacağız. Ayrıca takos formasyonlarımız var. Bu formasyonlar neticesinde dolar ve altında hangi seviyelere doğru yükselişler veya düşüşler yaşayabiliriz? Geniş kapsamlı bir video içerisinde bunları sizlerle birlikte değineceğiz ve aklınızdan geçen birçok soruya da burada cevap bulmaya çalışacağız. Gene son dakika haberleri videomuz içerisinde yer alacak. Dikkatli bir şekilde not alarak dinleyeceğinizi umduğum bu video içerisinde sizlere faydalı olabilecek önemli bilgiler bulunuyor sevgili dostlarım. Beni çok iyi dinlemenizi sizlere tavsiye ederim. Evet, geçen hafta itibariyle pazar fiyatları gene uçmuştu. Bu pazar fiyatlarına, enflasyona, FED'e buradan değinelim. Pazar fiyatları gerçekten cep yakmaya, el yakmaya devam ediyor. Özellikle asgari ücretlinin ve emeklinin aldığı maaşlar kuş oldu diyebiliriz sevgili dostlarım. Domatesin, patatesin, biberin fiyatları, şekerin, yağın fiyatları maalesef ki uçmuş durumda. Bu durumda yapılabilecek en güzel şey geç kalmadan çiftçinin desteklenmesi şeklinde gözükmekte. Maalesef ki çiftçimiz şu an itibariyle küstürülmüş durumda ve onlar da tohum giderleri, mazot giderleri, elektrik giderleri derken ektiklerinin karşılığını maalesef ki alamamakta. Bu da ilerleyen günlerde yazın özellikle bizleri bir kıtlık döneminin habercisi olarak karşılayacağı benzemekte sevgili dostlarım. O yüzden enflasyon tarafını sizlerle birlikte takip ediyoruz. Çünkü kurlar üzerinde enflasyon etkili. Enflasyonun %61 biliyorsunuz TÜİ'nin vermiş olduğu rakamlarda çıkan sonuç. Bir başka bağımsız kuruluş olan ENAG'ın vermiş olduğu %141 civarındaki bir enflasyon oranı. Bizler ikisinin ortalamasını alacak olursak piyasada %100'ün üzerlerinde bir enflasyon olduğunu maalesef ki hepimiz hissediyoruz. Ve bu da cebimizden çıkan paranın gün geçtikçe erimesine sebebiyet veriyor. Dolar TL kuruna baktığımız zaman dolar TL kurunda sevgili dostlarım sizlerin yakinen takip etmesi gereken seviye 14 TL seviyesi. Yani orta vade dolar yatırımı olan sevgili dostlarımız 14 TL altında dolar TL'de bir kapanış görülmediği sürece bizler için dolar TL kurunda yukarı yönlü hedef beklentimiz hala ağırlığını korumakta. Dolar TL kuru için bizlerin 14.75 civarından geçen bölge bugün itibariyle bir direnç bölgesi olarak çalışmaya devam ediyor. Bu kanalı yukarıya yönlü açtığımız zaman bizler için 14.87 bölgesinde bulunan önemli direnç bölgesine doğru dolar TL kurunda bizler sizlerle birlikte yukarı yönlü ataklar izleyebiliriz. Özellikle elinde dolar ve altın tutan sevgili dostlarımın dikkat etmesi gereken bölge dolar TL kurunda 14 TL altında bir kapanış olmadıkça dolar TL'de yönümüzün yukarı şeklinde tanımlayabiliriz. O yüzden sizler de dikkat edin. FED tutanakları açıklandı biliyorsunuz. FED her zamanki gibi şahin tutumunu tutanaklar üzerinde de sergilemiş oldu. FED'in Nisan ayı içerisinde bir toplantısı olmayacak sevgili dostlarım. Bu da altın tarafında bir güçlenmeye sebebiyet verebilir. Ve Mayıs ayı itibariyle FED'in 0,50 bas puanlık bir faiz artışına gideceği yönündeki beklenti de artmış durumda. Bu da dolar TL kuru takip eden arkadaşlarımız için dolar fiyatlarında yukarı yönlü yönün kademeli bir şekilde hala ilerlemesine sebebiyet verecek. Nisan ayı itibariyle Merkez Bankası faiz kararları açıklanacak. Hükümetin ve Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın dolarla ilgili düşünceleri ve faizle ilgili düşünceleri belli. Sayın Cumhurbaşkanımız faize karşı ve faiz odaklı bir ekonomi politikası istemiyor sevgili dostlarım. Daha önceden de birçok bürokratla bu yüzden yönünü ve çalışmasını bitirmiş olan Sayın Cumhurbaşkanımız bakalım Nisan ayı itibariyle Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nu ve Hazine Bakanımız Sayın Nebati'yi ne gibi ikna edebilecek diyeyim. Çünkü
Kurlara baktığımız zaman sıkışmanın özellikle 14.40 ve 14.75 seviyelerinde olduğu, 14.75'in kırılmasıyla eğer kırabilirsek 14.75'i buradaki hareketin Merkez Bankası toplantısına doğru 14.87 ve üzerine doğru hareketler gösterebileceği de unutulmamalı. O yüzden Sayın Erdoğan'ın kurlar ve faiz üzerindeki kararı merakla bekleniyor. Acaba 20 Aralık'taki gibi bir müdahale dolar TL kuruna gelebilir mi? Bunu da zaman içerisinde göreceğiz. Fakat şu anki Merkez Bankası rezervlerine baktığımız zaman swap miktarlarını düştüğümüz zaman Merkez Bankası'nın eksi 40 milyarlar civarında bir parası olduğu görülmekte. Yani faiz silahı henüz masadan kalkmış değil. Bu silah da Merkez Bankası tarafından kullanılabilir. O yüzden kısadaki arkadaşlar 14.40 seviyesini kendilerine bir stop olarak belirleyebilirler. Daha orta ve uzun vadede dolar takip eden arkadaşlarımız da 14 TL civarından geçen bölgeyi kendilerine stop bölgesi olarak belirleyebilir. Hemen gram altın tarafına geçelim. Gram altını takip eden sevgili dostlarımız için ilk defa burada benden duyun. Gram altın tarafında bir takos formasyonu oluştu. Bu takos formasyonunu izlemekteyiz. Takos formasyonları genelde arkadaşlar yukarı yönlü kırılan formasyonlardır. Burada sizlerin önemli takip etmesi gereken takos formasyonunda hani nereden alayım, nereden satayım şeklinde sorularınız var ya. Günlükte bakın arkadaşlar günlükte buradaki 920 TL seviyesi önemli. Bu 920 TL'yi yukarıya kırabilir ise takozun üstünü yukarıya yönlü kırabilir ise yön bir anda gram altın tarafında yukarı yönlü evrilebilir. O yüzden alım yapacak arkadaşlar, henüz alım yapmamış olan arkadaşlar 920 TL üzerinde kapanışları gram altında takip etsinler. Buradaki bir kapanış, gram altında bir kapanış, yukarı yönlü gram altında ilk hedef bölgesi olan 965 TL civarına doğru yukarı yönlü hareketi başlatabilir. O yüzden dikkatli olmakta fayda var. Şimdi elimizde gram altın olan arkadaşlarımız orta ve uzun vadede gram altındaki stop bölgesi neresi olabilir? Stop bölgesi koyabilmek için ve elimizdeki malı satabilmek için arkadaşlar şuradaki alttan geçen takozun çizgisinin altında kapanış görmemiz şart. Burası da bizler için 875 TL civarından geçiyor. Yani bir 875 TL veya biz bunu biraz daha garantiye alırsak 870 TL. Hemen burada çizelim bakın. 870 TL altında bir kapanış olmadıkça gram altın satılmaz. Eğer ki bunun altında bir kapanış yaşayabilirsek o zaman gram altın miktarımızı azaltabilir ve satış yönüne gidebiliriz. Gram altında yükselişin başlaması için ise şuradaki 920 TL önemli bir seviye. Çünkü takozun buradan kırılma seviyesi 920 TL'den geçen alan. Gram altında bu 920 TL'yi yukarı yönlü kırabilir ise arkadaşlar işte o zaman yukarı yönlü hareketleri 967 TL civarından doğru gram altını yukarı çekecektir. Buradaki stratejiniz 870 TL. Eğer ki bu 870 TL altında bir kapanış olur ise gram altındaki pozisyonları kapatmakta fayda var. Şu an için takozun içinde hareketler devam ediyor. 920 önemli. Bu 920'yi kıramazsak tekrardan aşağı yönlü gram altında hareketler bu takoz içerisinde izleyebiliriz. Al-sat yapan arkadaşlarımız, Forex ile Viyop'la uğraşan arkadaşlarımız da bu verdiğimiz seviyeleri sıkı bir şekilde takip etsinler. Bugün itibariyle 870-920 bir bant aralığımız. Bu kırılımlar 920 ve 960 bölgesi de ikinci bir bant aralığı olarak gram altındaki arkadaşların takip etmesi gereken alanlar şeklinde izlenebilir sevgili dostlarım. Evet hemen hızlı Euro Türk Lirası'na bakalım. Euro Türk Lirası'ndaki son durum. Buradaki sıkışma hala devam ediyor. Euro Türk Lirası takip eden arkadaşlarımız için stop bölgesi 15.80'den geçiyor. Yukarıdaki hareketlerin hız kazanabilmesi için de 16.50 yukarı yönlü kırılması gerekli. 16.50 seviyesi ben ilerleyen günlerde yukarı yönlü kırılacaktır diye düşünmekteyim. Bunu düşünmemdeki amaç Euro takip eden arkadaşlar için Fed'in 0.50 bas puanlık faiz artışının ardından Avrupa Merkez Bankası da kayıtsız kalmayacaktır ve onlar da faiz arttırımlarına devam edecektir ve başlayacaktır diye düşünmekteyim. Çünkü Avrupa'daki enflasyonist baskı da iyiden iyiye Avrupa'daki yaşayan vatandaşların artık güncel bir sorunu olmaya devam etmeye başladı. O yüzden burada da Euro'yu takip eden arkadaşlarımız bu sıkışmanın ardından Euro'da 17 TL'ler civarına giden bir Euro izleyeceklerdir sevgili dostlarım. Hemen sterlin Türk Lirası'na bakalım. Sterlin Türk Lirası da şu an itibariyle 19.20 civarlarında hareket ediyor. Buradaki sıkışma şu seviye arkadaşlar bakın 18.95 yani 19 civarı diyelim biz buna. 19 liradan geçen alan sterlinde önemli bir destek bölgesi. Üzerinden geçen alan ise 19.50 civarlarında bulunan alan. Fakat sterlin
Avrupa Merkez Bankası gibi değil. İngiltere Merkez Bankası faiz arttırımlarına başladı. Enflasyonla mücadeleye sıkı bir şekilde devam edeceği belli. Orada çünkü yukarı yönlü hareketler bu faiz arttırımlarıyla birlikte sterlini 20 TL'ler civarına doğru taşıyacaktır. Rusya-Ukrayna tarafından gelecek haberler gene önemli. Buradaki haberler de ons bazlı altın takip eden arkadaşlarımız için önemli. Ons bazlı altında bizlerin takip ettiği seviyemiz mevcut. Buradaki kırılımda biz şu bölgeyi bir X olarak kabul edecek olursak, şurayı bir A bölgesi ve burası B bölgesi olarak kabul edecek olursak burada bir C. Yani bizler burada bir formasyon takip edeceğiz. Buradaki formasyonun ilk hedefi de arkadaşlar ons altını 2000 dolar seviyesine doğru taşıyacak hareketi getirecektir. Buradaki yükseliş hareketi hala devam ediyor ve bizler bu formasyon dahilinde sizlerle birlikte yukarı yönlü bir 2000 dolarlar seviyesine doğru giden ons altın takip edeceğiz. Şu an itibariyle baktığımız zaman 1900 dolar seviyesi bir stop bölgesi olarak kabul edilebilir. Çünkü bu formasyonun bozulabilmesi için bu 1900 dolar bölgesinin altında kapanış görmemiz şart. Yükselen trend çizgimiz şu an itibariyle 1900 dolarda geçiyor ve ana hedef bölgesi kısada 2000 dolarlar seviyesinin ons altında görülebileceği öngörüsünü bizlere taşıttırıyor sevgili dostlarım. Hemen Bitcoin tarafına da geçelim. Bitcoin nerede? Burada, evet, Bitcoin. Bitcoin'de takip ettiğimiz bir formasyonumuz var. Devam ediyor. 43.000 bölgesi. Evet, şu an itibariyle buradaki hareket Bitcoin takip eden arkadaşlarımız için bir ayı tuzağı mı? Bunun takip edilmesi gerekli. Normalde buradaki test seviyesinin 44.000 dolar seviyesinin altında kapanış görmemesi lazım. O yüzden 44.000 dolara dikkat edeceksiniz. Çünkü 44.000 dolar altında buraya girersek tekrardan aşağı yönlü bir 42.000 41.000 dolar seviyesine doğru sarkan Bitcoin izleyebiliriz. Fakat 41.000 dolar üzerinde düzeltiyorum 44.000 dolar üzerinde kapanışlar gelir ise buradaki hareketin bir tuzak, ayı tuzağı olduğunu düşünebiliriz ve tekrardan hedefin 51.000 dolarlar seviyesine doğru Bitcoin'i taşıyabileceğini düşünebiliriz sevgili dostlarım. Gümüş, hemen gümüşe bakalım. Metallerin haşere çocuğu gümüş. Gümüşteki son durum ne şekilde? Evet, gümüşe baktığımız zaman gümüşte de gene bir formasyon, takas formasyonu, düşen takas formasyonu mevcut. Buradaki hareketler ons altın bazlı olarak baktığımız zaman gümüş daha haşeri bir çocuk gibi, dediğimiz gibi arkadaşlar. Oyun oynamayı seven bir enstrüman. Fakat burada da gene bizler ilerleyen zamanlarda tekrardan gümüşte de 24 ve 24.80 civarına doğru yukarı yönlü hareketleri takip edeceğiz. Gümüşte 23.60 seviyesi önemli. Bu 23.60 seviyesi altında bir kapanış gelmedikçe pozisyonlarda sabırlı olup bekleme tarafında bulunmakta fayda var. Çünkü ilerleyen günlerde buradaki takozun yukarıya kırılması demek sevgili dostlarım. Bakın bu gümüşte çünkü oyunlar, büyük oyunlar dönüyor. Bu takozlarda hedefler nasıl hesaplıyorduk? Bakın şuradaki alan kadar yukarı yönlü bir hareket takoz kırılımıyla bekleyebiliriz. Bu da gümüşte ons tarafında bir 50 dolarlar hareketini başlatacak olan seviyeyi getirebilir. Gümüşün gram tarafına değinecek olursak gümüşün gram tarafında da sabırlı olmakta fayda var. Eğer sabırsızsanız bu sabır duygunuzu kontrol edemiyorsunuz da ekranlardan uzak durmanızda fayda var diye düşünmekteyim. Takoz formasyonları çalışmaya başlayınca bu gümüşteki hareketler onsa nazaran daha da sert bir şekilde yukarı yönlü hareket edebilir sevgili dostlarım. Çünkü bizler buradaki kırılımı bekleyeceğiz. Buradaki kırılımla birlikte tekrardan bakın şu şekilde gümüşün gram tarafında da 13.20 ana hedef bölgemize doğru sizlerle birlikte hareketleri izleyeceğiz. Bugün rahatsızlığım dolayısıyla sesim biraz kötü çıkıyor olabilir. Bunun için ayrıca sizlerden çok çok özür diliyorum. Ben hepinizi çok seviyorum. Hepinize tekrardan hayırlı Ramazanlar, hayırlı oruçlar diliyorum. Allah hepinizin oruçlarınızı kabul etsin. Dileklerimi de iletirken videomuzu artık sonlandıralım. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşça kalın sevgili dostlar.